Güzel kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan 2022, 30 Şaban, yani Ramazan-ı Şerif inşallah akşam namazı ile beraber başlayacak. Ve yatsı namazı ile beraber teravih namazını eda edeceğiz inşallah. Evet, aylardır Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan diyerekten dua ettik. Recep ayı girdi, peygamber duasını dilimize tesbih ettik. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuştur, bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diyerekten Yüce Allah'ımıza tazarru ve niyazda bulunduk. Hamdolsun. Elhamdülillah. Bugün o beklediğimiz aya, o kurtuluş ayına, o mağfiret ayına, o ümmetimin ayıdır diye müjdelediği Muhammed Mustafa'nın hasat ayı olarak bizlere öğrettiği Ramazan-ı Şerif'e kavuşuyoruz, giriyoruz. Elhamdülillah. Bu günleri, bu geceleri, bu ayın içerisindeki aldığımız her bir nefesi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bu bir fırsattır. Ümmet için, ümmeti Muhammed için verilmiş en büyük fırsatlardan birisidir. Allahu Teala yıl içerisine serpiştirmiş bu güzel günleri. Muharrem ayı içerisine Allahu Zülcelal Aşura gününü yerleştirmiş. Ve o ilk gün denilen güzel günleri söylemiş, yerleştirmiş. Recep'i vermiş, içerisine, Recep ayının içerisine Regaib kandilini, Miraç kandilini koymuş. Şaban'ı vermiş, Berat kandilini yerleştirmiş. Kurban vermiş, bayram günlerini yerleştirmiş. Ve Ramazan-ı Şerif vermiş, Ramazan-ı Şerif'in içerisine de zirve olan bir geceyi, Kur'an-ı Kerim'de adına sure nazil olmuş bir geceyi, Kadir gecesini vermiş. Bakın, gördüğünüz gibi Allah yıl içerisine özel günleri serpiştirmiş ki kulları uyanık bulunsun. Gaflete dalıyor gibi oldularsa hemen kendilerini toparlayıversinler. İşte bu zirve günleri yaşanacağı Ramazan-ı Şerif içerisine inşallah giriyoruz. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te öğle namazından önce derslerimiz olacak inşallah. Teravih namazından önce derslerimiz olacak inşallah. Bu geceleri, bu günleri, bu gündüzleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Sizlerden de ilgi ve alaka bekliyoruz. Hep birlikte inşallah unutamayacağımız, unutulmayacak bir Ramazan yaşamaya niyet edelim. Tıpkı itikafa girer gibi. İtikafa girerken niyet edilir ve denilir ki ya Rabbi, senin rızan için itikafa girmek istiyorum. Benden bu itikaf içerisinde yaptığım ve yapacağım ibadetlerimi kat kat kabul eyle. Ve ibadete, itikafa girişim ile çıkışım bir olmasın. Kullukta en güzel mertebeleri kazanmış olarak, kullukta en iyi yere gelmiş olarak, kullukta amel defterimi tertemiz etmiş olarak
itikaftan çıkmayı nasip eyle. O zaman hadi öyleyse biz de itikafa giriyor gibi bir Ramazan-ı Şerif'e niyet edelim. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz elhamdülillah. Öyle bir Ramazan-ı Şerif geçirelim ki ömrümüzde unutamayacağımız bir Ramazan olsun. Öyle bir Ramazan-ı Şerif geçirelim ki ibadette ve kullukta en güzel yere ve makama ve mevkiye gelelim. Öyle bir Ramazan geçirelim ki affolmadık, bağışlanmadık, hiçbir günahımız kalmasın. Öyle bir Ramazan geçirelim ki bayrama vardığımız zaman gerçek bayramlara ulaşabilmeyi bizlere ihsan buyur. Öyle bir Ramazan geçirelim ki hem dünyevi hem uhrevi olarak hiçbir şekilde ağzımızın tadı bozulmasın. Huzurumuz kaçmasın. İbadetimize leke sürülmesin. Öyle bir Ramazan geçirelim ki işte kulum, işte kulum diye sevdiğin, gösterdiğin, örnek olan bir kul olalım inşallah. Amin. Hepiniz bu duaya amin deyin güzel kardeşler. Evet, peki bu Ramazan-ı Şerif'in unutulmayacak bir Ramazan olması için ne yapmak lazım? Öyle ya, değil mi? Ne yapmak lazım? O zaman şimdi kulak verin ve dikkat dinleyin. Bir, öyle bir oruç tutacağız ki sevgili kardeşlerim, bütün azalarımızla, bütün organlarımızla bir oruç tutacağız. Sahurda niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya, ağzımızı kapattık. İftarda akşam ezanıyla ağzımızı açtık. Yani sadece yemek ve içmeyi bıraktık. Geriye kalan aynen normal günlerdeki bir hayata devam ettik. Böyle değil. Oruç tutarken bütün azalarımızla, kalbimizle, aklımızla, bedenimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla oruç tutmalıyız. Ayaklar harama gitmeye doğru demeli. Eller haramla buluşmaya dur demeli. Diller yalana, dolana, iftiraya dur demeli. Kulaklar harama, isyana dur demeli. Kalp aynen, beyin aynen, akıl aynen, beden aynen. Bütün masivaya dur demeli. Set çekmeli. Gıf demeli. Oruç öyle tutulmalı. Sadece ağzımızı kapatıp yemeği içmeyi tatil edip gerisin geriye her şey devam ederse o oruç kamil manada bir oruç olmaz. Hani bayrama ulaştığımız zaman dedik ya gerçek bayrama kavuşacağız ya onun maddelerini söylüyoruz. Evet. Oruç tutarken bütün azalarımızla oruç tutacağız. Başka? Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatların karşılığını melekler Cenab-ı Hakk'a bırakıyor. Daha açıkçası Cenab-ı Hak kendi üzerine alıyor. Normal zamanlarda verilen ibadetlerin karşılığı 1'e 10, 1'e 100, belki 1'e 1000, belki 1'e 70.000. Hadislerde farklı rakamlar var ama Ramazan ve orucun sevabı Allah'a ait. O verir. Onun için bu ayda yoksulu, yetimi, kimsesizi, hastayı, muhtacı, garibi, gurebayı da unutmamak gerekiyor. Yani
gönül beraberliği de yapacağız. Ramazan-ı Şerif'in faziletini yücelten en büyük müesseselerden birisi de keseyi açmaktır. Kesenin ağzını, kasanın ağzını açmaktır. Özellikle bu ay içerisinde fıtır sadakası biliyorsunuz. Ayrıca yıl içerisinde her gün, her zaman verilebilen zekat, birçok kardeşimiz zaman hususunda kargaşa olmasın diyerekten Ramazan-ı Şerif'e denk getiriyorlar. Ramazan-ı Şerif içerisinde hesaplarını yapıyorlar. Yine zekatlarımızı da Ramazan-ı Şerif'te fakir ve fukaranın gönlünü hoş edecek şekilde keselerimizin ve kasalarımızın ağzını açmamız lazım. Muhtaçları, garibi, gurabayı, kimsesizi, yoksulu da mahrum etmeyip bu güzel ayı en güzel bir şekilde onların da geçirmesine vesile olmamız lazım. Evet, sadakanın o kadar çok üzerindeki faydaları var ki büyüklere sorulduğu zaman hastayım dendiği zaman sadaka ver deniliyor. Moralim bozuk, huzursuzum denildiği zaman sadaka ver deniliyor. Efendim evimde huzursuzluk yaşıyorum dendiği zaman sadaka ver deniliyor. Efendim devasız bir hastalığa tutuldum denildiği zaman sadaka ver deniliyor. Az sadaka, atalar söylemiş bunu. Hepiniz biliyorsunuz. Az sadaka çok bela def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Bunu şöyle alnınızın üstüne şuraya yazın. Evet. Başka? Güzel bir Ramazan nasıl geçirilir? Tefekkürü artırmak lazım. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini, Allah'ın bize bahşettiği ikramları, ihsanları, lütufları hatırlamak lazım. Unutmamak lazım. Ve bu sebepten dolayı boynumuzu büküp, acziyetimizi itiraf edip, Allah-u Zülcelal'e layık olduğu şekilde şükretmemiz lazım. Allah-u Teala'ya layık olduğu şekilde şükretmeyi becerebilir miyiz? Asla beceremeyiz. Asla beceremeyiz. Üzerimizdeki o kadar çok nimetleri var ki saymaya kalkmakla hiçbirimiz beceremeyiz, başaramayız. Bir bardak çay ikram edene teşekkür ede işimiz bitiyor değil mi? Güzel bir şey. İyi. Ama ayaklarımızın altına nice nimetler seren Allah'a haşa nankörlük edilir mi? O zaman haydi öyleyse hep beraber şükredelim. Ya Rabbi, sana öyle şükrediyoruz ki şanını zat-ı âline nasıl şükretmemiz gerekiyorsa Allah'ım sana öyle şükrediyoruz. Elhamdülillahi ala kulli hal sıvel küfri ve dalal. Amin. Başka? Sukutu artırmak lazım. Kardeşlerim, öyle bir şey ki Ramazan-ı Şerif'te biraz işin maddi yönü de var tabii ki. Karnı aç adamın, karnı aç olduğu için biraz daha gergin oluyor. Gergin oluyor. Nefis ön plana çıkıyor. Şeytan da biraz dürtlüyor tabiri caizse. İnsanlar biraz atarlı oluyor. Bu durumları göz ardı etmeyerek baktınız ki ortalık karışıyor. Ortalık karışıyor. Ben oruçluyum deyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben oruçluyum. Seninle şimdi kavga edecek halim yok. Benim öyle bir ibadetle meşgulüm ki ben Allah'la baş başayım. Gel şimdi. Ben oruçluyum deyiniz diyor. Evet. Çünkü oruca zarar gelecek. Orucunuza da zarar verecek bütün hal,
ve davranışlardan kendinizi sakındırın. Güzel kardeşlerim, ve zikrullahı artırın. Bu güzel günlerde zikrullahı artırın. Allah'ın şanını yüceltmeyi, ismini tesbih etmeyi, kelime-i tevhidleri, kelime-i şehadetleri artırın. Tesbihatları artırın. Elinizden tesbihiniz düşmesin. Gönlünüz yârda, eliniz kârda olsun. Ne güzel bir söz değil mi? Ne güzel bir söz değil mi? Gönül yârda, el kârda. Evet. Güzel bir şey. Zikrimizi artıralım. Allah'ı sevmenin alameti Allah-u Teala'yı zikretmeyi sevmektir. Ben Allah'ı seviyorum, bitmiyor böyle. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi artırmakladır. Alameti bu. Evet, 5 vakit namazları camilerde kılmaya gayret edeceksiniz. Elhamdülillah. Ne zor günler atlattık değil mi? Geçen sene Ramazan-ı Şerif'i düşünün. Aramıza 1,5 metre mesafe, tesbihler çekilmeyecek, teravih namazı yok, yatsı namazını camide kıl git evine. Neler atlattı? Bir önceki sene camide yok, cumada yok, 5 vakit namazda yok değil mi? Allah bir daha elimizden almasın. Allah bir daha bizi böyle ağır imtihanlara tabi tutmasın. Allah'ımız bizi şu camimizden mahrum ve mağdur etmesin. O kadar zor günlerdi ki Allah yaşatmasın bir daha. Öyleyse geçmiş günlerin acısını çıkarıp camileri hınca hınç doldurun artık. Maskenizi takın güzelce. Seccadenizi getirin tertemiz. Tertemiz. Elinize hijyen diyorlar şimdi artık ona. Dikkat edin güzel kardeşlerim. Allah'a da tevekkül edin, sığının. Bir şey olmaz inşallah. Hastalık belirtisi olan arkadaşlar da varsa onlar biraz kendilerini tecrit etsinler. Biraz geri dursunlar evlerinde, kılsınlar, ibadetlerini yapsınlar. Kendisine böyle tehlikeyi hisseden bilir zaten. Ama onun dışında hani biraz Anadolu tabiri bilmiyorum bu makamda ne derece söylenir bu söz ama yeri gelmişken söyleyelim. Körün aradığı bir göz, Allah verdi 2 göz olmasın. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Pazara gidiyor, çarşıya gidiyor, markete gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Camiye niye gelmiyor hocam? Korona var. Ayıp oluyor biraz. Biraz ayıp oluyor. Güzel kardeşlerim, teravih namazını da mutlaka camilerde kılacağız. Camilerde dediğim gibi gelemeyenler varsa onlar da evlerinde aileleriyle beraber, çoluk çocuğuyla beraber mutlaka kılsın. Geceyi değerlendirmek adına teravih namazı şart. Gece sabaha kadar ibadetle geçirmiş gibi amel defterine kayıt yaptırmak istiyorsanız bu 2 meleğe, evet 2 meleğe, kiramen katibin meleklerine sürekli kaydettirelim. Gece sabaha kadar ibadetle geçirdi kaydını düşürtmek istiyorsanız teravih namazlarını kılacaksınız. Evet. Ve sahura kalkınca da teheccüd namazını mutlaka 2, 4, 6, 8, 10, 12 rekata kadar kılabilirsiniz. Gece kalkınca imsaktan önce o teheccüd namazını da kılın. Güzel kardeşlerim, hızlı geçiyorum. İftar verin, iftar davetleri verin. Konu komşuya, hısım akrabaya, garip kurabaya iftar davetleri verin. Onların sizin vereceğiniz veya sizin elinizden geçecek rızıklarla oruçlarını açtırmaya gayret edin. Bir kişiye iftar vermek, 10 kişiye, 70 kişiye, 700 kişiye iftar vermek gibi karşılık görürsünüz. Çünkü buradaki ölçü
kalbinizdeki incelik. Evet. Başka? Yetimleri sevindirin, iftariyelikler dağıtın ve sahurları ihmal etmeyin. Teravih namazından sonra yatın ve tekrar kalkın. Lüzumsuz şeylerle meşgul olarak biz sahura kadar oturuyoruz. Ondan sonra sahurumuzu yiyoruz, güzel. Ondan sonra yatıp uyuyoruz, o da güzel. Peki sahura kadar ne yapıyor? Sahura kadar telefonla oyun oynuyoruz veya 3-5 arkadaş oturuyoruz, bir oyun açıyoruz falan filan. Uyduruk kıytırık işlerle o zamanları geçirmeyin. Baktınız ki geçiyorsa yatın, uyuyun, ondan daha eftaldir. Ve sahurlarda bir lokmayla dahi olsa, bir yudum su ile dahi olsa, bir hurmayla da dahi olsa sahurlarınızı yapınız. Ve Kur'an hatmi, Kur'an-ı Kerim bilenler mutlaka ve mutlaka Ramazan-ı Şerif'te bir hatim bari yapabilsinler. Bilmiyorum efendim. Kur'an okumayı öğrenemedik. O zaman bu Ramazan'ı kendine bir ölçü kabul et. Kur'an okumayı öğrenmeye çalış. Al bir elif cüzü. İnternet var, teknoloji var, camide hocalar var, emrinize amade. Yani imkan pek çok. Değerlendirin bunu. Ve Ramazan-ı Şerif'te ben 2022 yılının Ramazan ayında Kur'an okumayı öğrendim deyin. Çalışın, öğrenin. Zor bir şey değil. Neler öğreniyorsunuz? Şu cep telefonlarını kullanmayı öğrendiniz ya, her şeyi öğrenirsiniz. Kolay bir şey değil o aletleri kullanmak. O zaman her şeyi öğrenirsiniz. Kendinize kaçamak cevaplar vermeyin. Tembelliğe bükmeyin. Efendim artık yaşlandık. Kafamız kabul etmiyor diyorsanız da o zaman mealini bari okuyun. Kur'an'ın mealini bari hatmedin güzel kardeşlerim. Derslerimiz devam edecek. Lütfen ilgi ve alakanızı bekliyoruz. Öğle namazlarından önce ve teravih namazlarından önce sizlerle buluşmaya gayret edeceğiz inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.